Saygıdeğer izleyicilerimiz, içinde bulunduğumuz günlerde Fransa'da sokaklar çok hareketli. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde koronavirüs yasası onaylanmıştı. Bazı meslek gruplarına aşı olmak artık zorunlu hale geldi. Bununla ilgili gelişmeler var. Fransa'daki son durumu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Fransa'da Anayasa Konseyi yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilen bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması getiren yeni tip koronavirüs ile mücadele yasasını bazı değişikliklerle onayladı. Konseyden yapılan açıklamada hükümetin hastane ve bakım evi çalışanları ile itfaiyecilere getirilen aşı zorunluluğu belli mekanlara girişlerde COVID-19 sağlık ruhsatı beyan etme uygulamasıyla sağlığın korunmasının hedeflendiği vurgulandı. COVID-19 hastalarına 10 gün karantina zorunluluğunu gerekli, uygun ve orantılı bulmadığı için onaylamayan konsey, geçici veya süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş yeri sahibinin COVID-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde sözleşmelerinin sonlandırılması maddesini de kabul etmedi. Anayasa Komisyonu, süresiz sözleşmeyle çalışan işçilerin ise işverenin COVID-19 ruhsatı talebini reddetmeleri halinde maaşlarının kesilmesini onayladı. Yani değerli izleyicilerimiz, bir iş yerinde Fransa'da çalışıyorsanız, süresiz sözleşmeniz varsa, eğer işvereniniz de sizin aşı yapmanızı zorunlu hale getiriyorsa, siz buna itiraz ederseniz maaşınızda kesinti yapabilecek. Parlamentodan geçtiğimiz günlerde geçen COVID-19 ile mücadele yasası Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla artık yürürlüğe girdi. Yasa, hastane ve bakım evi çalışanlarına, itfaiyecilere COVID-19 aşısını zorunlu hale getirdi. Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişlerde COVID-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren COVID-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, düğün, hastane, toplu taşıma, iç uçuşlar, bakım evleri, şehirler arası trenler ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getirdi. Yani düğüne gittiniz Fransa'da, kapıda göstermek zorundasınız. Testiniz negatif mi ya da aşı oldunuz mu ya da son 6 ay içerisinde koronavirüsü atlattınız mı? Bunu belgelemek zorundasınız. O nedenle düğüne falan gidecekseniz dikkat edin. Alışveriş merkezlerinin COVID-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından COVID-19 sağlık ruhsatı talep etmeleri halinde bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor. Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa COVID-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9.000 avro para cezası öngörüyor. Tartışmalı yasa sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilmiş. 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler başlamıştı. Evet değerli izleyicilerimiz, Fransa'da COVID-19 tedbirleri zorunlu hale getirildi. Bazı meslekler için aşı zorunlu hale getirildi. Ancak sokakta şunu görüyoruz, Fransa'da gösterilerde halk buna isyan ediyor. Koronavirüsle mücadelede Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı'nın başarısız olduğunu ifade ediyorlar. Önümüzdeki aylarda maalesef koronavirüsle ilgili alınan bu tedbirlere rağmen vaka sayısının artması öngörülüyor. Şu anda halihazırda artmaya devam ediyor. İzin, tatil dönüşü ve okulların açılmasıyla beraber Fransa'da vaka sayısının ciddi oranda artacağı da bilim insanları tarafından sık sık dile getiriliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler olacak? Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa Sağlık Bakanlığı aşı olmayanları fişlemeye başladı. Evet, aşı olmayanları, isimleri bildirilecek. Peki kimler nereye bildirecekler? Hemen bunun detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Fransa'da aile hekimleri koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşmaya başladı. Fransa'da son haftalarda ülkedeki Covid-19 aşılama hızının düşüş eğiliminde olduğu görülmesi üzerine hükümet aşı olmayan kişilerin aşı yaptırmaları konusunda ikna etmek için yeni bir bilinçlendirme çalışma yürütmeyi planlıyor.
Çalışma kapsamında aşı yaptırmayanların tespiti için aile hekimleri Covid-19 aşısı yaptırmayanların listesini Sağlık Bakanlığı'na vermeye başladı. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu kişilerin mahremiyetini koruması durumunda bu uygulamanın yapılabileceğine dikkat çekti. Hükümet, aile hekimleri ve ulusal sağlık sigortasına güvenerek aşılanmamış kişiler için bir bilinçlendirme kampanyası yürütmek istemektedir denildi. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu prensipte hekimler için aşılanmamış hasta listelerinin paylaşmasının anayasadan yana olmadığını da hatırlatıyor. Yani bir fişleme yapılacak. Denilecek ki şu kişiler aşı olmadı ama yasalara aykırı. Devam ediyoruz. Covid-19 aşısı olmayan hastaların listesinin güvenli bir şekilde ve talep edilmesi halinde ilgili hekimlere göndermenin faydalı olabileceğine inandığını belirten yetkililer, uyulması gereken koşulları ve garantileri özellikle de doktorun bilinçlendirme kampanyasından sonra listeyi imha etme yükümlülüğü belirtir deniliyor. Yani aile hekimine işe atıyorlar, listeyi ver diyorlar, sonra ikna etmeye çalışacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar, Fransa'da aşı daveti yapılanların %50'si, yaklaşık %50'si aşı olmadı. Yarısı oldu, yarısı olmadı. Burada aslında sadece Fransa değil, Almanya'da %53 bu rakam. Bütün ülkelerin halkına karşı bir güven sorunu var. Halk siyasetçilere ve sağlıkla ilgili, bu tedbirlerle ilgili yapılan açıklamalara güvenmiyor. Bu anlaşılıyor. Net bir şekilde ortada bu zaten. Çünkü aşı var. Avrupa ülkeleri artık aşının çok büyük oranda nüfuslarının 2-3 katına kadar edinmiş vaziyetteler. Depolarda aşılar duruyor. Ama halkın ülkelerdeki yarısı, yaklaşık yarısı aşı olmaktan imtina ediyor. İşte Fransa Sağlık Bakanlığı diyor ki aile hekimlerine, kimler aşı olmuyorsa listelerini bana ver. Yani bu bir kere insanların kendi sağlıklarıyla ilgili alacakları karara aykırı bir davranış. Fransız anayasasına aykırı bir davranış. İsteyen olur, isteyen olmaz. İnsanların ikna edilmeye de ihtiyacı yok. Herkes her şeyi görüyor, duyuyor. Çevresindeki insanlar var. Şimdi Fransa'da yaşayıp aşıdan bir haber olan kimse var mı? Haberi olmayan kimse var mı? Yok. Şimdi özellikle siyasetçileri güvenilmiyor Avrupa'da arkadaşlar. Dünyanın pek çok noktasında böyle ama artık halk siyasetçilere güvenmiyor. Halk sokaklara çıkmış vaziyette Fransa'da. Alınan bu tedbirleri protesto ediyor. İşte hep anlattık. Yasalarla bu iş zorunlu hale getirilemez. Fransa'da itfaiyeciler, sağlık çalışanları, bazı mesleği yapanlara, itfaiyecilere örneğin polislere, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu hale yasa olarak getirildi. Şimdi bu doğru bir şey değil. İnsanların kendilerinin karar vermesi gereken bir şey. Yani aşı olursun, olmazsın. Ben buna sana yasa getiriyorum, olacaksın. Bu bir sağlık diktatörlüğüdür. Fransa gibi insan haklarına üst seviyede destek verdiğini, insan haklarını üst seviyede tuttuğunu söyleyen bir ülke böyle bir uygulama yapıyorsa diğer ülkelerde yarın öbürsü gün herkes aşı olacak diye yasa çıkartabilir. Görünen tablo bu. Bir kere insan haklarına aykırı. Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığına aykırı bir kere. Yanlış. Ben yanlış buluyorum. Kesinlikle bu yanlıştan geriye adım atılması gerekiyor. Artık zorunlu demek sağlık açısından doğru değil. İnsanların kendileri karar verir. Kendi bedenleriyle ilgili bir karar. Çünkü sen karar veremezsin ki. Olacak iş değil.